Bir adam görsek koskoca bir köyü yüzlerce kişiyi zorla bir yerden bir yere sevk ediyor. Sürüyor yani. Bir adam ama. Neyi anlarız? Bu adam bu işi tek başına yapamaz. Mutlaka bu adam ya bir devletin, bir padişahın memurudur ve burada gördüğümüz bu sevkiyat hareketini yaptırıcı güç bu adamın gücü değil, o devletin, o padişahın gücüdür diye anlarız aklımızda. Gözümüzle görmesek bile bunu anlarız, doğru mu? Adam da bunu bize lisan-ı haliyle söyler. Yani hal diliyle der ki, diliyle söylemese bile haliyle der ki bak bu işi yapan ben değilim. Ya bir tane adamım çünkü bu kadar kişiyi nasıl sevk edeyim yani? Gücüm, böyle bir gücüm yok. Buradaki yaptırıcı güç bir padişahtan kaynağı, onun ismiyle bu işler oluyor yani. Bunu bize haliyle söylüyor. İşte arkadaşlar aynen öyle de. Bütün kainatta olan hikayede bu. Binlerce çeşit meyveler, türlü türlü koku, mis gibi kokulara sahip, tatlara sahip meyveler, bakıyoruz ki kupkuru odunlardan, ilimsiz, merhametsiz toprak tabakasından çıkıyor. Aklen anlamalıyız ki bütün bunlar rahmet hazinesinden, perde arkasında bir zattan çıkması gerekiyor. Mesela inekten sütün çıktığını görüyoruz, doğru mu? Ya şimdi süt ilim isteyen bir olay. İnek bize lisan-ı haliyle diyor ki bak bu işi ben yapamam. Bu ilim ister, bu şefkat ister. Bunların hiçbiri bende yok. Bak siz insanlar diyor inek, en akıllılarımız, yani şu evrenin içindeki en akıllı olanlarımızsınız. Buna rağmen yıllarca ilim gördükten sonra ancak bu benim yaptığım sütü incelemeye başlayabiliyorsunuz. Yapmıyorsunuz yani, sütü yapmıyorsunuz da sadece incelemek için yıllarca ilim okuyorsunuz. Ben diyor inek ne ilim okudum, ne zaten bir şuurum yok, aklım yok, benim oradaki hücrelerimin, DNA'mın hiçbirinin ilmi, kudreti, şefkati yok. Elbette perde arkasında bir zat olmalı, ilim, irade, kudret sahibi. O zat bu işi benim vasıtamla yapıyor. Gözümle görmüyorum. Görmezsen görme. Devleti de görmüyordun yani. Padişahı da gözünle görmüyordun ama askeri görünce anladın ki lan bu işi yapamaz. Bak tek başına sevk ediyor. Yapamaz. Başka birisi, bir padişah, bir devlet olması lazım diye gözün görmese bile aklın gördü. Aynı onun gibi ineğin süt yapma hadisesinde gözümüz görmese bile aklımız görmedi ki bu işi yapan başka bir zat var perde arkasında. Veya işte klasik muhabbet. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Ya ikisi de hal diliyle bağırıyor ki biz bir rahmet hazinesinden çıkıyoruz. Biz birbirimizi yapamayız. Ne tavukta yumurta yapacak ilim, kudret, irade var, ne yumurtada tavuğu yapacak ilim, irade, kudret var. İşte halleriyle bize diyorlar ki bak biz bu işi yapmıyoruz, yapıyor gözüküyoruz ama perde arkasında bir zat var. Tıpkı askerin sevkiyatı yapıyor göründüğü gibi. Öyle görünüyor ama orada hareket ettiren güç, yüzlerce kişi hareket ettiren güç kimde var? Onda var mı? Yapabilir mi? Yapamazdı. Aklen gördük ki bu iş için bir padişah, bir devlet lazım. Aklen görmeliyiz ki bu yumurtayı, bu tavuğu yapabilmek için bir ilim, irade sahibi bir zat lazım diye göz görmese de akıl ne yapıyor? Görüyor. Haliyle de bunu söylüyor zaten. Tavuk oturuyor yani yumurtanın üstünde. Haliyle bize diyor ki yani bak ben de oturuyorum işte böyle diyor yani. Hiçbir şey yaptığım yok görüyorsun. 20-21 gün sonra yumurta o cansız kabuğun içinden bir hayat çıkıyor, bir gaga çıkıyor, suret çıkıyor, bir kıpırdanış çıkıyor yani. Bütün bu hadise bize hal diliyle ne diyor? Bak bu işi biz yapamayız. Halleriyle bunu söylüyorlar ve biz gözümüzle görmesek bile aklımızla bunu görmemiz gerekiyor. Tıpkı askere baktığımızda gözümüzle görmesek bile aklen bir padişahın varlığını anladığımız gibi. Bir mesaj daha veriyorlar bize. O da şu. Biz Allah'ın adıyla hareket ediyoruz. Onun emirleriyle hareket ediyoruz. İneğe olan emir süt yapmak. Tavuğa olan emir yumurta yapmak. Yere olan emir çekmek, yer çekimi vesaire vesaire. İşte sana olan emir de diyorlar halleriyle namaz kılmak, harama bakmamak, kumar oynamamak vesaire vesaire. İşte bir insan haramlardan uzak durmayan, flört adı altında haram sevdalarla ömrü geçen, faiz bir yaşam tarzı haline gelmiş, kumardan, içkiden uzak duramayan bir insan, bütün kainatın ona, biz Allah'ın emriyle hareket ediyoruz, sen de et mesajına ihanet etmiş oluyor. Yani arkadaşlar bütün kainatın bize mesajını görüp biz de halimizle Bismillah demeliyiz. Ne demek halle Bismillah demek? Yani ben Allah'ın ismi ile, Bismillah, Allah'ın ismiyle hareket ediyorum. Ben namazı kaçırmam. Beni harama bakarken göremezsiniz. İçki içerken beni bulamazsınız. Faizle benim alakam yok. Şu mübarek ayda oruç bana emredilmiş. Ben orucu nasıl tutmam? Orucu 30 gün boyu Ramazan'ı eksiksiz bir şekilde yerine getiririm. Çünkü bütün kainat Allah'ın emrini uyguluyor. Ben de Allah'ın emrini uygularım. Bütün kainat haliyle Bismillah diyor. Ben de halimle, yaşantımla Bismillah deyip kainatın bana bu mesajına ihanet etmeyeceğim demeli ve öyle yaşamalı. Öyle yaşayabilmek duasıyla.